Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzun konusu stabil coinler. Stabil coinler aslında bir fiyat para birimine eşit olan kripto para birimleridir. Bu kripto paralarının karşılığında aslında bir bankada rezerv karşılığı vardır. Fiyat para birimi nedir? Bildiğimiz devletlerin para birimi, yani Türk lirası, Amerikan doları ve benzeri diyebiliriz. Yani burada göreceğiniz kripto paralar fiyat para birimlerine eşit. Yani örneğin USDT dolara eşit. Şimdi burada gördüğünüz gibi kategoriler kısmına tıkladığımız zaman stable coinler çıkıyor. Buna tıklıyorum ve stable coinlerde Tether, USDC gibi birçok stable coin çıkıyor. Burada VBTC çıkıyor. Bu da Wrapped BTC, yani bir Bitcoin'e eşit olan Ethereum ağındaki Bitcoin. Bu da yine Bitcoin'e eşit olduğu için, Bitcoin'e stabil olduğu için yine bir stabil coin olarak geçiyor. Burada gördüğünüz DAI, MakerDAO'nun stable coin'i yine 1 dolara eşit. Bunlar aslında insanların kripto paralarını sattığı zaman fiyat para birimini desteklemeyen borsalarda çok kullanılıyor. Örneğin Binance'da aslında dolar yok ama USDT var. Burada mesela Tether'e tıklıyorum ve markete gittiğim zaman USDT'yi en çok Binance'da kullandığını görüyorum. Çünkü neden? Burada dolar yok. Dolara stable coin var. Gördüğünüz gibi. Bu stable coinler genellikle Asya, Afrika ve benzeri coğrafyalarda çok kullanılıyor. Aslında bunların gerçekten dolar olduğu söyleniyor ve bunların ne kadar doğru olduğunu ise sitelerinden veya kontrat adreslerinden kontrol edebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kontrat adresinde 23 milyar dolarlık bir USDT olduğunu şu anda görüyorum piyasada ve 2 milyon 973 bin kişi de bu stable coinleri tutuyor. Kaç adet tutucusu olduğunu ise buradan görebiliyorum. Bu muhtemelen kontrat adresi. Sitelerine gittiğim zaman ise burada sitelerinde arkalarında kimlerin olduğu, sosyal medyaları ve diğer bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Tether Gold isminde yine bir altına dayalı stable XAO isminde projeleri var. Digital Token diye. Gördüğünüz gibi burada kaynakları, white paper'ları var. Tüm stable coin'lerin yine kendi white paper'ları ve projeleri oluyor. Bunlar aslında biz dolarız demiyor. Sadece doların karşılığıyız diyor. Ve tamamen bunlar dolar karşılığı oluyor. DAI'de ise durum birazcık farklı. Nasıl derseniz DAI'de örneğin DAI'nin sitesine gidiyorum. Bakın burada MakerDAO'ya atıyor. Yani MakerDAO'nun sitesinde insanlar buraya örneğin bir Bitcoin teminat vererek bunun %30'u kadar bir hak alabiliyor. DAI alabiliyor. Yani bir Bitcoin şu an 50 bin dolara eşitse %30'u kaç diyelim? 50 bin doların %30'u 15 bin dolarlık DAI mint edebiliyor. Bu bir DAI de 1 dolara eşit olarak çıkıyor arkadaşlar. Ve geri bir Bitcoin'i teminat verdiği için geri o bir Bitcoin'i almak için yine bir DAI koyacağı için de sürekli DAI 1 dolara eşit oluyor. Tether bazen insanların ani Tether'e geçmesiyle, Bitcoin'den ani kaçması ile burada görebileceğiniz gibi fiyatı bir anda 1.10'lara kadar, 1.01'lere kadar, böyle 1.05'lere kadar çıkabilir. Bunlar genellikle ani düşüşlerde olur. Bitcoin ani düşüşlerinde Tether'in fiyatı birazcık da olsa yükselebilir. Bu hacim ve regülasyonlar ile bu tamamen 1 dolara eşit olacaktır. Çünkü şu anda piyasa daha küçük durumda. Gördüğünüz gibi market cap'i henüz 44 milyar dolar. Burada az önce 23 milyar Tether olduğunu gördük. Diğerleri ise burada Tron ağında olduğunu görüyoruz. Farklı farklı ağları kullanıyor Tether. Birçok ağda destekli. Örneğin 20 milyar da burada. Omni ağında var yine bir miktar Tether. Bu ağlarda kendi iç transferlerinde kullanılıyor. Yine Binance Smart Chain'de var. Bir miktar Tether, BUSDT çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine Binance'ın kendi BUSD'si de var. Bakın burada BUSD çıkacak. Gördüğünüz gibi BUSD. Binance'ın stable USD'si. Pax var. Birçok kripto para var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FEI, yine bir VAI, Venus'un stable coin'i.
1 dolara eşittir kendisi. Bununla da ilgili. Bu da oldukça beğendiğim projelerden Vayi. Tabi bu 1 dolara eşit. O yüzden kesinlikle bu stable coin'ler yatırım amaçlı değil. Yani ben 1000 tane Tether aldım, hiç artmıyor demeyin. Çünkü zaten artmayacak. Stable coin'ler 1 dolara eşittir. Ve şu anda günümüzde davalar, regülasyonlar ilk olarak stable coin'lere geleceğini düşünüyorum. Bu regülasyonlar, yani hukuksal yapılanmalar burada tamamen daha iyi bir ekosistem olacağını gösteriyor. Daha önce Tether'in davaları olumlu geçti. Yine USDC kendi içerisinde web sitesine gidebiliriz. Buradan web sitesinden görebiliriz. Stable coin'ler genellikle 1 dolara eşit akıllı kontratlardan oluşuyor. Akıllı kontratlar ne dedik? Tüm işlemleri akıllı olarak sözleşmeleri onaylayan bir sistem. Stable coin'leri de öğrendik arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, görüşmek üzere.